Gençler şu anda Ülker Arena'nın önündeyim. Fenerbahçe Ülker Arena. Bugün buraya çok özel bir sebepten geldim. Çok yakın zamanda video çektik. Mertcan Bilici muhteşem anonsu ya. Onunla beraber muhabbete geldim. İnanılmaz. İçeri giriyoruz. Arkanda zıpladım ben biraz. Arenamız boş. Benim yerim burası abi. Sen tam buradan mı yapıyorsun? Tam dehşetmiş ya. Of. Sandalyem bu. Huzurlarınızda Mertcan Bilici arkadaşlar. Benim merhabalar. Müthiş bir bariton. Gerçekten. Ama ses rengi direkt fark ediyor yani. Öyle mi? Abi yeni uyandım sayılır ondan. Daha da bariton o zaman. Yerimiz burası abi. Yerimiz burası. Benim o ayağa kalkıp bağırdığım yer koltuk bu. Ya şuraya Buraya oldu. Datome'nin de buraya oldu. Şu Şu arkada maçı anlatıyorlar. Yayın ekibi kuruluyor oraya. He, onlar şeyler, O televizyonlar. arkada aynen. O arkada reklam panosunun kontrolü var. Ben buradayım. Masa hakemleri burada. Gözlemci falan. Herkes burada. Sen direkt bilgileri alıyorsun tabii orada. Tabii tabii. Herhangi bir şey olduğunda işte. Aynen işte faulleri almıyorum. Onları kendim takip ediyorum da. Anladım. Kadrolar. Bütün her şeyi İlk orada 5 kim? sayıyorsun. En güzel Güzel. yere götüreyim seni abi. Götür. Obradovic'in oturduğu koltuğa. Obradovic'in koltuğu nerede abi? Obradovic'in. Şunu oturuyor abi. Buna Cenk abi oturuyor. Ama bu koltuklar buraya açılıyor tabii. Tabii. Yani Obradovic benim böyle 2 metre mesafemde falan oluyor. Nefesini hissediyorsun Tabii ya. tabii. Abi Obradovic'in koltuğu bu arada gençler. Obradovic'in koltuğu. Bak herkes göremez ha bu kadar yakından söyleyeyim yani. Dehşet. Ya efsane koç ya. Yemin Oyuncular ediyorum da buradan büyük çıkıyor. efsane. Oyuncular buradan geliyor. Aynen. Tabii. Fenerbahçe belgesi bu açılıyor. İnanılmaz ya. Buradan çıkıyorlar böyle. Normalde buradan giriyoruz abi bu arada onu da söyleyeyim. Used to stop. The ones who never step back. Burada Türkçe, İngilizce bizim motivasyon sözleri. Never enough. Basketbol kültürünün güzelliği burada bence. Burada başlıyor. Önce saygı var. Tabii. Hani gereksiz bir şey yok hani böyle. Aynen. Neden alamıyorsun onu falan. He. Böyle bir abuk subuk tipler görmüyorsun. O hoşuma gidiyor benim basketbolda. Yani bizim o taraftardaki o kültür de oluştu hani EuroLeague Artık Final Four'a başka bir kalmaya seviye. başladığımızdan beri şu an inanılmaz bir taraftar var burada. Şu an başka bir seviye. Yani şey değil böyle gözünü kapatıp bağırmıyorlar sadece Yok. böyle yani taraftarlığı değil, Yönlendirme. olaya hakim herkes yani. Çok. Bunları Sen kaçta söyleyeceğim. geliyorsun normalde? Ben normalde 2,5 saat önce falan. Geliyorum işte anons programına bakıyorum maçta ne etkinlik var. Bir mikrofonları kontrol ediyorum. Şey çok acayip abi. 13.000 kişilik bir salon tamam mı burası? Sen ne kadar soundcheck yaparsan yap şey oluyor. Salon dolu olduğunda o ses bambaşka çıkıyor. Tabii. Yani o sesin böyle boş salonda dolanması var, şeyi var. Ben her seferinde soundcheck'te Çamaşır. yukarıda bizim sesçilerde. Diyorum abi işte bugün kaç kişi gelir tahmini? Bizim işte ofistekilere soruyorum falan. Haydi. Abi solda at diyorlar. Tamam diyorum. Fulle sesi falan. Anca sonuna kadar açtığında mı o zaman gidiyor? Yoksa mümkün değil. Yok canım biz şu an Duyulmuyor yani. yani 1/4'inde falan kullanıyoruz belki sesi. Yukarıda inanılmaz mikser falan var. Ses sistemi iyi, memnunum ben ondan. Ben nerede izliyordum biliyor musun maçları? 200 tabii şurası. Şurada yukarıda oturuyordum ben. Biz gümbür gümbür duyuyorduk her şeyi. Hiç problem yok. Aynen. Ben NBA salonu gibi burası. Tabii. Ben seviyorum yani. Ya, gittin mi NBA maçlarına hiç? Yok. Gitmedin mi? NBA anonslarını çok takip ettim. Onların işi de kebap ya. Neden abi? Allah kebap. Ya. Ayda. Abi bir final serisi izle. 5 tane farklı anonsçu var. Tabii biri tribünde bir şey sunuyor. Bir dakikalık biri saha içinde sunuyor. Herkes- Biri maçı anons ediyor. Hepsinin işi ayrı. Görevleri Ben var hepsini hepsinin. Tabii sen hepsini yapıyorsun hakikaten. Konsantrasyon zor. Ne kadar sürüyor peki? Bütün maç süresince mi sadece? Ondan öncesiyle toplam kaç saatte bitiyor bu iş? Sen sesini ne kadar yoruyorsun yani? Abi sesimi şimdi 45 dakika kala bizim bir hoş geldin anonsu var. Ülker Spor ve 45 Etkinlik Salonu'nun istediği ezberimde hatta benim de. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na hoş geldiniz. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sigara içilmesi yasaktır. Maçın başlamasıyla birlikte Doğu ve Batı kapılarının dışında sigara içilebilir. Daha detaylı bilgi misafir ilişki ekibinden alabilirsiniz. Ülker Spor ve Etkinlik Çok Salonu acayip. üyeleri kapıya kıran komşu fırın diye gidiyor böyle. İşte buradaki etkinliklerden falan bahsediyoruz. O genel bir seyirciye şey. Tanıtım. 45 dakika kala bunu yapıyoruz genelde. Sonra işte EuroLeague maçıysa reklamlar dönüyor yukarıda, EuroLeague reklamları. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Eksi 30 ile 25 arası takım çıkıyor. Benim genelde şöyle bir şeyim var. Maç ne kadar taraftarın gözünde yani biliyorsun şimdi Madrid'le oynamak var, başka bir Tabii. takımla oynamak var. Maç ne kadar kritikse takım biraz daha geç çıkıyor ona göre. Soyunma odasında benim öyle bir düşüncem var. Takım çıkıyor, dünyanın en güzel takımı geliyor diyorum. Onu totem yaptık böyle. Of. Orada hatta artık şey yapmaya başladım. Oyuncular çıkana kadar durmuyorum. Dünyanın en güzel takımı geliyor. Çekiyorlar böyle.
Son oyuncu çıkana kadar devam etmeye çalışıyorum böyle falan. Sen bu sırada orada mı oluyorsun, kapıda mı oluyorsun? Tabii ben köşedeyim. Köşede sen karşılıyorsun onları. Tabii. Abi anonsçu içeride yani. Aynen. Yani çünkü şey oluyor bizim Sunumu yani daha sesçi doğrusu. abiler yukarıda olduğu için bizim telsizle haberleşiyoruz. Yani şimdi o burayı göremeyebilir. Ben orada bekliyorum. Diyorum ki abi Geliyorlar. takım geliyor, hazır olalım diyorum. Doğru. Ona göre giriyoruz. Çünkü sen bir anda mikrofonlar kapalı olabilir ve Aynen, her şey olabilir o anda. kaçtı. Bir İçeri kere öyle geldiler. olmuştu. Mikrofon, mikser bir şey mi, sistem mi kapanmış, bir şey olmuş. Maça 10 dakika var, ses çıkmıyor mikrofondan. Koşuşturmalar falan hallettik Yani- sonra. Oyuncular girecek içeri, ses yok, bir şey yok. Kendi kendine. Ya. Girdi mi falan? DJ'imiz geldi bu arada. Öyle mi? DJ Haluk Karaca. Mertcan, seninle ilgili senin özelinde konuşmak istiyorum. Tamam. Burada mı konuşalım? Nerede konuşalım? Ne alalım hocam? O zaman locaya çıkalım abi. Locaya Ben hiç çıkalım. locaya çıkmadım Fenerbahçe Arena'da. Ben Carreras'ı şuradan izledim. Sahne buradaydı. Carreras konseri oldu burada. Mertcan Ben orada şuradan izledi. izledim. Mikrofon alalım. Mikrofon olur. Burak. Locaya çıkıyoruz muhabbete. Peki. Mikrofon yanımızda. Yes. Shure mikrofonlar var burada değil mi kullanılan? Şure aynen. Ne diyor? Beta 87A. UR2 yazıyor, ben hiç anlamam. Şimdi bu kat direkt loca katı değil mi? Evet. Biz az önce şu aşağıdan girdik. Gel abi gel. Oo. Direkt anons moduna geçiyor insan burada ya. Bu ne abi? Arkadaşlar bu dehşet atmosferde. Yani burası bir loca. Kusursuz gözüküyor ya Mertcan. Ha? Kusursuz gözüküyor. Ben videoyu izledim. Dedim ki bu gerçekten olağanüstü bir anons. Tamamen olağanüstü bir anons. Hani ben benzerinin olduğunu düşünmüyorum dedim. Çünkü farklı bir şey var. Burada bir sanki bir şarkıcılık becerisi var yani. O 2 oktavı atlamak öyle, ben öyle bir anonsçu duymadım. Yani öyle bir anons yapan kişi Ben de duymadım. duymadım. Sen nasıl daha önce yapmış mıydın öyle bir anons? Ben geçen yıl ilk kez yaptım bunu. Yan mesele yapmıştım yine. Gene ya meseleye. Ya şey oldu çünkü hani hep böyle düşünüyor insan, farklı bir şey yapmalıyım. Hani kendimden daha ekstra ne katabilirim diye. O da çok plansız oldu. Can Veseli geçen yıl bir smaç bastı. Ben o zaman daha kalından başlamıştım hatta böyle. Böyle ya diye çıktım. Çok fena. Sonra bir anda şey oldu. Etrafıma baktım, ulan ben ne yaptım az önce falan diye. Etrafımdakiler de ne oluyor falan, hani efekt mi kullanıyor acaba? Mikrofon Öyle mu bozuldu? demişler Ne oldu? zaten. Bir şey oldu falan dediler. Sonra oyunculardan bana şey gelince ben de o anonstan istiyorum falan diye. Tabii James Stanley gelip ben de aynısından istiyorum. Sen rockstarsın falan dedi bana. Onarı oldum yani. Şahane ya. Bir oyuncuya özel olmasın diye düşündüm ama maçın en ekstrem hareketi neyse onu yapayım dedim yani anons. Ama o sırada herhalde o Yan Veseli'nin smacında aklımda o yoktu. Çünkü Yoktu. o İlk çok yaptığımda yoktu yani. kritik bir an zaten. Çünkü yani kalın başladım. Böyle normalde kafamda şey yapardım ben. Yan Veseli yapardım. Yan. Baktım gidiyorum böyle. Diyorsun. Dedim ben gittiği yere kadar artık dedim bu saatten sonra. Abi şimdi bir müzik yolculuğu var arkadaşlar. Sadece bir anons Maalesef. yolculuğu değil bu. Maalesef. Maalesef. Ben bu müzik yolculuğunu dinlemek istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu olağanüstü anons başka türlü çıkma şansı yok. Tesadüfen değilmiş. Abi müzik şeyini şöyle anlatayım sana. Ben Darüşşafaka mezunuyum. Darüşşafaka'da lise hazırlıktayken biz bir grup kurduk. Rock grubu böyle. Rock grubu. Papa Roach falan çalıyoruz böyle. Of, of, Cut of. my life into... O zaman sesim benim böyle çeyrek oktav falan, hani çok hani sesim güzel biliyorum ama kullanmayı alakam yok yani. Bağırıp çağırıyorum etrafta. Sonra lise 1'de benim hayatımı değiştiren bir müzik öğretmeni geldi okula. Kerem Memişoğlu, selam olsun ona buradan. Ondan önce de gerçi Timur Doğanay'la çalışmıştık. Timur Doğanay, şöyle bir olay vardı. O benim bas bariton olduğumu konusunda çok ısrarcıydı. Ben New York'u şey söylerdim onun şeyinde. Start spreading the news. İyice I'm leaving today. Sonra Kerem Bey geldi. Kerem Bey'in bana söylediği bir cümle var. O cümle benim hayatımı değiştiren cümle. Oğlum bak dedi. Rock müzik iyi güzel söylersin ama maksimum 10 yıl söylersin bu sesle. Ama dedi müzikale girersen ömrünün sonuna kadar aynı şekilde şarkı söylersin dedi. Of müthiş. Ne yapacaksın şimdi, sen bana söyle, ne söylersen okeyim dedi. Ömrünün sonuna kadar maksimum 10 yıl ömür sonu falan. Kıyaslayınca. Aynen dedim, müzikalci olayım ben o zaman. Ondan sonra bizim bir 3-4 yıl böyle full yoğun tempo müzikal çalışmaya başladık. Kaç yaşındasın? Şu an 25. Kaç sene çalıştın bunları sen? Abi benim lise hayatım full müzikal gitti. Ben basketbol oynadım yıllarca. Basketbolu bıraktım. Bir de yani o zamanlar, şu anda kiloluyum da, o zamanlar daha da kiloluydum. Ben dedim ki yurt dışında müzikal okuyacağım. 6 ayda 40 kilo verdim. Mercan Selçuk'la dans çalışıyordum, balerin.
Onunla dans çalıştım tabii. Müthişsin ya. Oyunculuk çalıştım. Müzikalci olacağım dedim. Benim şu an hafızamda yani 50-100 tane ezbere müzikal. Yani sefilleri koy önüme. Sırf karaoke koy. Kadın erkek bütün partları söylüyorum. Yani öyle bir kafa yemiştim müzikal konusunda. Sonra abi Valide Hanım tabii yalnız anne. Tek evladı var. Babam rahmetli. Eyvallah. Sonra işte dedi ki oğlum dedi müzik dedi nereye kadar dedi. Ya, Klasik baba. Türk annelerimiz yani. Sen bir garanti iş bul. Tabii burada bir işini bul sonra ne yapıyorsan yap dedi. Şimdi üniversite sınavına girdim. Çok da hani müzikle uğraştığım için hayalim onda. Çok parlak da bir öğrenci değilim. 2 sınav oluyor ya YGS ile YS. Benim YGS'de bir talihsizliğim oldu abi. Çişim geldi. Matematiği yapamadan çıktım. Sonra abi Abi bu ne demek ya? ben hayatımda ilk kez birine yalvardım. Oradaki Lütfen çıkmayın. salon başkanına yalvardım. Dedim beni ne olur tuvalete yollayın. Yapamıyorum dedim yani. YGS yapamadan çıktım ben. Sonra 200.000. olduğum şeyi geldi. Dedim yapacak bir şey yok. Bir daha gireceğiz ya da Ya da başka bir şey. ya da başka bir şey derken müzik yarışmasından burs kazandım Hangi üniversite. Şey vardı eski Kastav şimdi Kastav. Vodafone Free Zone oldu. Evet. Orada innuendo söyledim ben. Bu Bostancı Gösteri Merkezi'nde Aynen. olan liselerin yarıştığı Evet. yarışmaya sen oraya katıldın ve Evet. Freddie Mercury'nin Innuendo. Evet. Stüdyo kaydımızda orijinal ton ama sahnede bir yarım ton aşağı aldık. Çünkü hiç kolay değil. Ona rağmen hafif böyle sürtonelerim var onda yani. Why will live according to race, color or creed? Söylemeye başladığın anda sesini kullandığın yer o kadar yerleşmiş ki, o kadar güzel bir yere yerleşmiş ki ama çok sen bence şimdi- güzel yani. Aynen. Bunu kullanmalısın da. Yani biz Haldun Dormen'le bir ara onun bir müzikal kursu vardı. Orada sahneye çıkmıştık şeyde Zorlu'da. Haldun Bey, tatlım çok iyi sesin var bırakma bu işi dedi bana. Sonra bir daha görüşemedik, kısmet olmadı. Şimdi sen de abi benim anonsu gördüğün için ben anonsu rock yapıyorum dediğin gibi doğru. Evet. Yani Scream yapıyorsun. G o Aynen. pislik o rock şeyi yırtması Var. var onda. Hatta ben müzikale o kadar çok sarmıştım ki şeydi yani. Pop şarkısı söyleyemiyordum. Hani yoluna taş koydum. Oluyor. Onu da müzikal gibi söylüyorsun. Ya benim şu an duyduğum sesi yumuşacık çok. Eyvallah. Ve o Ses Türkiye'de de izlediğimde de aynı şey var. Diğer şarkılarında da var Hatta okurken. orada O Ses Türkiye'de aynı yorumu yapmışız. Niye pes söylüyorsun demişsin Evet. bana. Ben de onun gerekçesini açıkladım sana o İşte videoda. O Ses Türkiye gibi yarışmalarda, birçok yarışmada ton seçimlerini siz yapmıyorsunuz. Evet. Orada orkestra diyor ki Yani yani şarkı seçimini bile. ben o videoyu izlerken pes olmuş dediğim şey senin kararın değilmiş. Evet. Yani daha tiz olduğun belli senin çünkü. Yani bas bariton değil de kendin de söylediğin yüksek, bariton. Şey konusunda takıntılıyım abi. Türkçeyi düzgün kullanma konusunda. Bu senin kendi Evet. takıntından Yani güzelleşmiş. D'yi daha ayırmayana tokat atarım yolda. Yani Türkçeyi düzgün kullanmak. Hani ne bileyim yarın değil de yarın demek. Bunları alışkanlık haline getirdim Peki, yani. bu anons işine ne zaman başladı? Anons işi abi şöyle oldu. 2010 yılı Dünya Basketbol Şampiyonası oldu Türkiye'de. Ben de o zamanlar I Feel Devotion diye Euroleague'in bir yarışması vardı. Böyle alışveriş merkezlerinde I Feel Devotion diyorsun. Sonra o internetten oylanıyor falan. Ben gittim böyle aldım mikrofonu. I Feel Devotion yaptım böyle film sesiyle. O sonra oylamada birinci çıktı. Beni Final Four'a çağırdılar konuk olarak. Yaşım yetmiyordu o zaman 17 yaşındaydım. İnanmıyorum 17 ya. miydim 16 mıydım neydim. Sonra 2010 yılında Dünya Basket Şampiyonası'nda onun gazıyla anonsçu olmak istiyorum ben diye başvurdum. Gönüllü anonsçu olacağım. Tabii ki almadılar. Sıfır tecrübe çünkü. Yani tek tecrübem 10 yıl basket oynadım, tiyatro yaptım ve sesimi kullanmayı biliyorum. Şimdi bu üçünü birleştirince de ortaya çıkan iş basketbol anonsçuluğu, sunuculuğu oluyor yani. Olabilir. En akla yatan o. Gidip bir şey olmam yani. Koç olamam yani. Sonra abi 2010 yılında o zamanın anonsçuları bizim işte Mustafa Özben, benden önce Fener'de anonsçu olan abi. İşte Ali Emre Dedeoğlu, o bana çok yardımcı olmuştur. Onların peşine dolaşıyordum ben. Herkes birbirine yardımcı oldu yani. bu Tabii işe. tabii. Bir şekilde Mustafa destek oldu. abiyle şöyle bir diyalogum olmuştu. Bana önce kim olduğunu göster demişti mesela. Çok doğru bir şeydi o. Tamam bu işe meraklısın ama Mertcan Bilici kim demişti. Ben de böyle bir düşündüm. Ben kimim acaba falan diye. Sonra başladım abi işlere yarım yamalak işte Küçükçekmece Belediyesi Festivali'nde kürek yarışı sundum mesela. İlk sunduğum şey daha benim. U18 kadın basketbol hazırlık turnuvası. 4 takım Abdi İpekçi'de. Günde 2 ya da 4 maç. 6 takım mıydı? Tam hatırlamıyorum. 8 yıl falan geçti üstünden. Tost ısmarlıyorlardı. Ben metro minibüs Zeytinburnu'nda gidiyordum Abdi İpekçi'ye. Maçları anons ediyordum. Abi diyorum karnım acıktı tamam gel bir tost bir sosisli bir şey Yazık ya, ısmarlayalım. ama Allah- Onu yiyip eve dönüyordum. Çok fenaymış ama ya. Abi ilk işin ne yapacaksın? Doğru. Yani sonra zamanla işte Küçükçekmece Belediyesi sundum. Şehir şehir dolaştım. Türkiye Kupası'nda anons yaptım. Sonra bir gün bir telefon geldi. Milli Futbol Takımı federasyon aradı. Galatasaray Fener Süper Kupa maçı var anons eder misin? Basketbol tabii. Futbol. Futbol. Çok alakasız. Evet Ben o sırada Darüşşafaka'da anons yapıyordum. Basket Sen- takımında. Dedim geleyim bütçe ne kadar bir rakam söylediler. Ben böyle şey oldum.
Geliyorum. Evet, geliyorum, evet, uygundur. Sonra oradan milli maç anonslarına başladım. Yani 5 yıldır milli futbol takımında anons yapıyorum. Ayrıyeten federasyon etkinliklerine. 4 yıldır da Fenerbahçe'deyim. 5 yıldır milli futbol takımının bütün anonslarını sen mi yapıyorsun? Maçların. Evet, %95'ini ben yaptım. %95'ini sen yaptın. Şehir şehir dolaştık biz ya. Ankara'ya gittik, Mersin'e. Oluyor ya milli maçlar, Kayseri'de, Konya'da falan. Bir yandan üniversiteye gidiyordum o sırada. Mesela sınav haftasına denk geldi bir gün. Üniversitede ne okuyorsun şu an? Reklamcılık. O heyecanı satıyoruz burada. Seyirci İşte- heyecanlanacaksın. Tabii seyirci heyecanlanacak, maçın içine girecek. Şey, normalde anonsörün işi şeydir hani, sahada olanı tribüne aktarmaktır aslında. Temelinde o var. Ama olay öyle değil aslında. Değil. Çok başka bir şey yapman lazım. Mesela ben her sayının bir karakteri olduğuna inanıyorum abi. Ya şimdi bomboş bir turnike atar Gigi Datome. Gigi Datome dersin. Değil mi? Son saniye basketinde atar o turnikeyi. Of. Gigi diye çıldırırsın Çıldırtıyor yani. Değil mi? Yani mesela Hikayesi var evet, yani. hepsinin bir şeyi var ya. Mesela çok kolay bir sayıdır ama böyle son bir dakika kala takımı öne geçirecek bir sayıdır. O bambaşkadır. Ya senin basketbol bilmen işi bence çok değişik. Evet. Basketbolla alakalı anonsu basketbol bilmeyen birinin yapma olasılığı yok herhalde. Evet, çok zor. Nerede konuşman gerektiğini bilmen lazım. Hani faulleri takip etmen lazım. Oyuncu değişikliği. Bildiğin Falan maçın filan. içindesin sen ya. Tabii yani şey. Obradovic'e diyebilirsin 4 faul var daha bir tane daha yapabilirler falan. Onu deyince büyük ihtimalle I know. İşte anonsa girişim öyle. Abi şu işe de olur mu? Olur, tabii gelirim. Red Bull işte yelkenli yarışı sundum. Oo. Bilmem ne. Artık bütün spor dallarına doğru geçiş. Önce işte yani nerede boşluk varsa oraya gidiyordum hani. Telefon geliyordu. Kardeşim bana böyle bir iş geldi, ben gidemiyorum. Gider misin? Olur abi, giderim. Kardeşim şöyle bir iş var, olur mu? Para vermiyorlar ama olur abi, gideyim. Gide gide hiçbir şey kaçırmadım. Zaten lisedeydim abi ben başladığımda bu işe. Mesela ben buraya ilk geldiğimde beni şey sanıyorlardı. Ya bu çocuk genç, nereden bulmuşlar bunu acaba falan filan. Halbuki ben buraya geldiğimde yani 4. 5. yılımdı şeyde, işte yani. Tecrübeliydin sen resmen ya. Yine yani kısmen tecrübeliydim. Şu anki o anki halimle alakam yok şu anda. Peki Mertcan, atıyorum şu an 16-15 yaşlarında olan biri, ya ben anonsçu olacağım dediğinde, ben de böyle bir şey yapmak istiyorum çok iyi dediğinde nereden başlamalı bu işe? Müzikal okuyup bir tecrübesi mi olmalı, spor mu yapmalı? Nedir yani bunun? Temel sen nasıl bir şey kurarsın hani? 2-3 tane şunları kesin yapmalı diyeceğin. Nefesini düzgün kontrol etmeli. En önemli şey o. Eğer böyle bir anonsör olmak istiyorsa bu tarzda hani şey, canlı giden bir şeyde. Bir de sen şu an Hani Euroleague'de lider, Böyle yani kupası bu kaldırdık biz. yani inanılmaz üst seviye bir şey yapıyorsun. Yani daha pik noktadasın ve bu seyirci basketbolu çok iyi biliyor artık. Evet. Senin küçük bir falsonu anlar. Yani. Oldu bir kere. Of. Basket faul olmuştu. Dalmışım o sırada. İşte atıyorum Marko Guduric 2 serbest atış dedim. Arkadan bir ses geldi. Tek serbest diye. Eyvallah abi, tek serbest atış dedim böyle. Böyle tepki yapıyorlar böyle. işte bu mesela yani. Çok iyi bir Bazen oluyor öyle. Çok nadir yani. Yılda 1-2 kere öyle olmuştur. Nefes, dil abi ikincisi. Tamam değil. Sadece Türkçe ile olmaz bu iş. Ben İngilizce ileri bir derece biliyorum. Fransızca çok azıcık biliyorum. Onun dışında birçok dilde hakaret edebiliyorum. Yani dilde küfürle öğrenilir diye. Güzel. Bu niçin lazım peki bu kadar değil? Ne için mi lazım? Tabii. Euroleague maçlarında Türkçe İngilizce yapıyorum ben. Mesela atıyorum işte büyük Fenerbahçe ailesi Real Madrid'le oynayacağımız Turkish Airlines Euroleague işte ben kaçıncı hafta maçı için Ülker Spor ve Etkin Salon'a hoş geldiniz. Aynısı İngilizce. Dear fans, welcome to Ülker Sports and event hall for this Turkish Airlines Euroleague match between Fenerbahçe Beko and Real Madrid. Müthiş. Kuralları öyle. Yapmak zorundasın. Ben mesela Fransız takımı geldi kadın tarafına Euroleague için. Onların numaralarını Fransızca okudum ben. Oo, jest. Tabii. Numero 4 falan diye böyle. Ne yaptılar peki? Reaksiyon neydi? Hiçbir reaksiyon almadım. Aa! Ama ben yaptım öyle yani keyfine. Güzel. Ha, öyle şey olsun diye. Geçen NBA anonsusu izledim bir tane. Rakip takımı şey anons ediyor böyle. Number 5. İşte Mertcan İyice. Bileci, number 6 falan böyle dalga geçiyor. Ama NBA'de takılmıyorlar ona. Onlar da gülüyor böyle Ne yani. yapsan dağılır abi. Türkiye Ligi'nde ben hiç girmedim o işe ama şeyde Euroleague maçlarında yapıyorum. Ha. İşte Real Madrid number 6 falan diye böyle hafif Zaten böyle şey yapıyorum. ıslıklarla çıktığı için çoğu Tabii zaten. çok da duyulmuyor zaten. Yani. Yapınca da Yaptık mesela mı yaptık. şeyde bir olay olmuştu. Airball attı Real Madrid'de oyuncu. Top dışarı çıktı. Ben de bunu. Ben de airball dedim böyle mikrofona. Abi menajerleri bir sinirlendi bana. Dedim Of. airball attı ama yani Ay, yapacak ay, bir şey yok. ay, ay. Ses, dil
Ses değil. Bir de yaptıkları şeye iyi çalışmaları lazım eğer konuya hakim değillerse. 6-7 yıl önce kürek yarışı sunmaya gittiğimde 3-4 saat önceden gittim. Takımlar kaç kişilik, kaç takım var, nerenin ülkelerinden takımlar var, ne olunca kazanıyor, puan sistemi var mı, ne oluyor falan. Ona göre ilerliyorsun. Yoksa çok zor. Basketbol bilmeden nasıl yapacaksın ki? Bu senin anlattıkların temel şeyler. Tabii. Ama seni farklı yapan bu background'undaki müzikal kariyeri. Bunlar olmasa sesini farklı kullanma becerin olmaz. Hep aynı şeyi birçok kere yaparsın işte. Aynen. Ama bu sana büyük bir avantaj getiriyor ve seni bence çok üst noktaya çıkarıyor Mertcan. Yani Eyvallah. çok gençsin ama yani daha da ileriki yıllarda muhtemelen böyle gittikçe efsaneleşeceğini düşünüyorum. İnşallah abi, inşallah. Yani ben bu işe başladığımda hayalim Fenerbahçe'de çalışmaktı. 22 yaşında Fenerbahçe'ye gelince 23 yaşında EuroLeague kupası tutunca elinde böyle. Başka ne yapmak istersin ki hayatta yani? Böyle bir atmosferde maç izlemek, sunmak, oynamak her anlamda muhteşem. Bu alanı oluşturan herkes çok büyük bir hizmet etmiş. Aynen öyle abi. Her türlü Türkiye'deki basketbola ve spora. Şuraya bir bakın işte. Mertcan, heyecanlanıyor musun? Çok. Her maç aynı şeyi hissediyor musun yani? Benim bir olayım var. İlk kez sahneye çıktığım zaman mikrofonu elime aldığımda kusacak gibi öksürdüm. Allah. Heyecandan. falan oldum. Abi aradan kaç yıl geçti? 4-5. Lise biteli ben 11-12 yıl falan geçti aradan. Halen daha maçtan böyle yarım saat 40 dakika önce, daha mikrofona konuşmadan önce beni bir öksürük tutuyor beni böyle. Allah Allah. Halen daha 12 yıl oldu neredeyse. Heyecanım o var abi. Ondan sonra maçtan önce zaten böyle bir ağız egzersizlerim var benim böyle Neler falan. Isıtıyorsun. Tabii işte dişleri sayma dille, içten dıştan. Ve bir bağırırım baştan önce zaten böyle bir "Woo!" falan diye böyle. Yalnız bayağı sağlam be. Bağırırım böyle bir şey yaparım hadi falan. Let's go guys falan derim böyle. Yanımdakine selam falan çekerim. Motive olurum iyice. Zaten bizim bir de yer gösteren bir arkadaşım var bilet şeyinde çalışan. Onunla bir tokalaşmamız var. Her maç onu yaparız. Senin de totemlerin var ya. Tabii canım benim dolu. Sen de hazırsın yani. Maça tabii, sen tabii. de çıkıyorsun. Tabii canım abi Çok yani. acayip abi. Onunla bir kere selamlaşmadık. Maçı kaybediyorduk az kalsın. Yaparız, yumruğu kitleriz. Yapar maça çıkarız böyle. Maçı yaşıyorsun, sen de içinde oluyorsun. Büyük bir enerji harcıyorsun. Maçtan Aynen. sonra yorgun oluyor musun? Abi onu Yoruluyor musun yani? Mustafa Yoruluyor abiyle de konuştuk biz. Maçtan sonra uyuyamıyorum. Oo, adrenalin Evet. patlıyor, vay be. Yani Çok acayip. çoğu insanda oluyordur bu işi yapan ya da oyuncularda oluyor mudur falan. Ya herhangi birinde konsere çıktığında falan. Yani atıyorum maç 8.45'te, 9.45, 10.45, 11'de her şey bitmiş olsa Bitti. ben eve gittim 12'ye doğru. Oturuyorum böyle. İnternete bakıyorum şeylere işte maç özetlerine, işte onlara bizim fotoğraflara bakıyorum falan filan. Saat oluyor 3, 4, 5. Ay yatayım artık diyorum böyle. Hani büyüleniyorsun ya burada hani yaptığın işte. Maçın zorluğu kolaylığı da mühim değil aslında. Bütün maçlar zor da kendini yukarı çıkarman lazım ki herkes seninle birlikte yükselsin. Sen çıkıyorsun. Sonra eve gittiğinde hala oradasın. O düşüş çok yavaş oluyor yani böyle. O tekrar böyle bir sakinleşmen hani en ortadasın. Islık çalıyor ya bütün salon. Herkes Bütün ses arkanda. böyle aşağıya geliyor tamam mı? Beyninde yani. Gayet aynen fiziksel ve Tabii. bilimle ilgili bir şey var burada. Bütün ıslık sana geliyor aslında orada. Ben kaç maçta böyle şey yaptığımı bilirim. Kulaklarımı kapadım hani böyle. Ben ıslıklayın diyorum aslında. Ama seni Islıklıyorlar. gibi oldu. Ama eve bir gidiyorum beynimde böyle Tabii, bitmeyen bir uyku. diye ses var yani hala. Bir şey soracağım. Sesine bakıyor musun? Dikkat ediyor musun? Ne yapıyorsun sesin için? Abi sesim için Ya kısık mısık sesin gelirsen buraya yandın çünkü yani. Değil mi? daha hiç olmadı çok şükür. Oh, süper. Tahtaya vurayım. Özel bir formülün var mı? Özel bir formülüm yok abi. Sigara içiyor musun? İçiyorum. Ne zaman bırakacaksın? Bilmiyorum. Hayda. Şu ana kadar 4-5 kere bıraktım. 3 ay, 5 ay, Mücadele 6 ediyorsun ay. yani. En hafif sigaralardan birini aldım. Onu içiyorum şu an. Onu da azaltacağım zamanla. Bırakmak istiyorum. Kendine bakma yolların var mı? Bakma yollarım var abi. Mümkün olduğunca az konuşuyorum. İşini yapıyorsun ve o ses dinleniyor yani. Aynen mesela ben bugün stüdyo müzik kaydı yapacaktık yarın. Dedim ki bugün maç var. Yarın iptal edelim. Hatta pazarı da iptal edelim. Harikasın abi. Pazartesi gidelim. Ben orada susayım biraz. Çayımı içeyim. Yumuşak bir şeyler içeyim. 2 gün kendime geleyim. Aynen. Çünkü o seni izlediğim anda düşündüğüm şeyler ben yanlış değil herhalde. Çünkü zorluyorsun da sesini. Evet. Yani tekniğin dışına çıkarak da zorluyorsun. Hani zaman zaman dönüyorsun tekniğe fakat tam overdose yaptığın şeyler diyor. Aynen. Onun iyileşmesi lazım. O işte yani ben atıyorum rastgele bir takımda bu işi yapıyor olsam Gigi Datome'nin o turnikesinde Gigi Der ve geçersin. Datome bitti. Hiç ne zorlanma var ne bir şey. Pırıl pırıl. Direkt diyaframdan basarsın böyle maskeyi açıp. Ama orada Hiçbir şey olmaz geçiyorsun. ama orada o öyle değil. Ayağa falan kalkıyorum böyle bir şeyler oluyor falan. Tabii. O öyle olmuyor.
Aynen, o böyle duyguyu hissediyoruz. agresifliği Ama onun da duymak geçmesi istiyoruz işte yani. dediğin gibi 2-3 gün hiçbir Aynen, şey 2 gün yapmayarak. sürüyor. 4 günde 3 maç oldu. Ben böyle hani böyle nasıl hani şu sayıyı bir tık daha az bağırsam Değil mi? falan diye bir hesaplar Kesin, kuruyorum. kesin. Sonra dedim ki yapacak bir şey yok. Hiç konuşmayacağım o zaman dedim. Maç bitti. Kapalı. Kapalı. Akşam geldi. İşte pastiller falan bir şeyler, çaylar, sular. Ertesi gün devam. Bitti, zencefil ye, balla. Limon sık üstüne falan. Öyle yani. Sesi ancak öyle bakılır abi. Yanlış mıyım bilmiyorum. Sen daha iyi bilirsin. Diyoruz ya, başka çare yok. Dinlenmek ve uyku. Aynen. Uyku düzeni nasıl Uyku, güzel bir kahvaltı. Aynen öyle. Müziğe dönmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ne yapacaksın? Bir YouTube... Ha, sorduğun iyi oldu. Bir dakika madem Ee, öyle bizim bir dakika mikrofonlar açıldı mı? Ona Abi bakayım. sen YouTube'a giriyorsun galiba. Senin de bir YouTube kanalın olacak. Evet, YouTube kanalı açtım. Mertcan Bilici ismiyle. Mertcan Bilici YouTube kanalı, alta yazarım. 3 farklı format düşünüyorum abi o kanala. İlk formatım Twitch yayınlarımdan şey yapacağım. Derlemeler, komik anları alıyorum. Cover yapacağız şimdilik. Kabul yapacaksın. Bir Türkçe, bir İngilizce, bir Türkçe, bir İngilizce Hepsi gideceğiz kanala mı böyle. gidecek? Ne yapacaksın? Hepsi benim YouTube kanalıma gidecek abi. Şurada heyecanlanmamak mümkün değil. İstersin yukarıda mı? Sana birkaç yapacak mısın aynısını? Valla ben senin şeyi merak ediyorum. Ya. Ya. İlk seferinde tamam şansa ben çıktım oraya da. Şimdi şey yapıyorum böyle maçtan önce işte son periyoda falan giriyoruz böyle. Isıtıyor musun? Diyorum yani çıkıyor mu falan diye bir bakıyorum böyle. Tamam çıkıyorsa abi o zaman biri uçarsa kaçarsa bir şey yaparsa ben onu yapıştırırım oraya diye düşünüyorum. böyle. O yaptığın anonslardan sonra tepki geldi mi sana? Maçta yayın yaptığım için Twitch kanalımda anonsu gözünden. İlk kez denk geldi benim o yaptığım anons orada. O insanlar inanılmaz beğendi hani şey şey. yapmışsın biliyor musun? Bunlar hep gümbürtüye gidiyordu seneler. Evet, evet, yani Hiç şey- kimsenin haberi yok bu yapılanlardan. Aynen böyle hani şey oldu. Oha böyle bir şey varmış ya falan hani. Ha, bu Daha giriş karanlık. ışıkları değil mi? Karanlık oluyor seremonide. Alıyor mu şu anda? Oo. Alıyor. Gönül dostları. Değerli basketbol severler, Ülker Spor etkinlik salonuna hoş geldiniz. Ülker Spor etkinlik salonunda sigara içilmesi yasak. Maçın başlamasıyla birlikte doğu ve batı kapılarının dışında sigara içilebilir. Detaylı bilgiyi sadece... Fenerbahçe Beko! 3 numara! Böyle gidiyor normalde. Adam Görüyor, değil mi? titrer bunda ya, çok fena Evet. yani. Oh! Ya şey oluyor. Abi çocuğumuzu getirdik maça senin yüzünden ağlıyor diye. Bağırma biraz diye. Scream'i Aşağıdan at aşağıdan. Aşağıdan mı O yapalım? sahanın içinde görelim onu. Scream aşağıda. inelim mi o zaman aşağı? Hadi aşağı. Aşağıda sana da anons yaptıracağım. Yaptıracağım sana. Öyle kolay değil. Öyle oturduğun yerden yorumlamak, Vallahi yandım. analizler, yorumlamak Of. kolay değil. Sen yapacaksın aşağıda, ben seni analiz edeceğim. Çok heyecanlıyım. Vallahi çok fena. Konuşmaya ve mikrofona hitabete geçtiğin anda Değişiyor, sesin değil mi? değişiyor. Evet, Aynen. başka bir şeye dönüşüyorsun ya. O da ayrı bir olay abi. Evet. Ülker Spor ve etkinlik salonu. Değil mi? Hani Ağzını şey yapman gerekiyor bir de. Ülker Spor. Aynen. Hayır, o nasıl bir şey? Ülker Spor. Ülker Spor. Ülker Spor ve Ülker. etkinlik salonu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Ülker. Ülker. O da şeyden, bende dil tembelliği var normalde. L'leri falan yutarım ben hep. Eskiden öyleydi yani. Onu yendin. Zamanla yendim. Nasıl yendin peki? Dikkat ettim konuşmama. Abi şimdi böyle oturuyoruz. Başlıyoruz. Maçtan önce bir çalışmaya başlıyoruz aslında. ne çalışıyorsun? Kadroları yazıyoruz tek tek elimizle. Maça hazırlanıyoruz kısaca. Detaylarından bahsetmeme gerek yok. Benim Tabii, tabii. özel totemlerim var. Tamam, totemleri zaten Şunları burada yazıyorum. anlattın. Aynen bunları yazıyorum. Kadrolara bakıyorum, bilmem ne yapıyorum, etkinlik şeylerini yapıyorum. Sonra esas olay başlıyor. Işıklar kapanmadan önce rakibi anons ediyorsun. En son Rakibi direkt yani Real Madrid. Number one, number two, number three zaten akıp gidiyor. gitse de gitse. Aynen gidiyor o zaten. Sonra bir de sessizlik gitsek oluyor, anonsla. videomuz, ışıklar kapanıyor falan filan. Taraftar diyor sonra Melli diye. Nikolo Melli. Ha, sen bırakıyorsun. Eğer kalabalıksa taraftara söyletme taraftarıyım ben hep. O hoşuma gidiyor çok abi. Çok iyi bu hoşuma ya. gidiyor. İşte atıyorum ne var? Tamamen geri yatarak falan çıkarıyorsun. Sene 23 Erkan Karacay takip edildiği anonsuydu. Güzel abi. Çok büyülü. Hikayemiz de bu. Ha bizim tokalaştığımız arkadaş maç önü. Ha öyle mi? Siz beraber totem olarak şey yapıyorsunuz. Merhaba. Maç kazanılmasının sebebisiniz yani siz. Muhtemelen. Temiz yani ondan.
Şey, Sen babam enstrüman çalıyor musun? kendi kendime öğrendiğim kadarıyla gitar, piyano, trompet bir oktav ses çıkarım ya da 2 oktav zorlarsa. Müthiş vallahi ya. Gurur duyuyoruz ya. Bu kadar komplike, müzikle alakası fazlasıyla olan bir anons yapan kişi. Çok harika. Mertcan valla tanıştığıma çok memnun oldum senden. Ama bir Gigi Datome demem lazım yani benim. Diyeceğim. Tam ortaya geçiyorsun. Ben buraya geçiyorum abi. Her yerden nasıl duyuluyor? Nasıl duyuluyor? Merhaba. Emre Yücelen'le şan dersi. Emre Yücelen. Efsane. Yan beseli tizi gelebilir. Yan, vallahi sen bilirsin. Datome şeyi olabilir. Datome olsun o zaman. Datome Yan meseleyi uzun. zaten yaptın. The Painter efsane ya. Çok acayip bir gürültü çıkıyor yalnız ya. Bomboşken daha çok çıkıyor değil mi? Çok korkunç. O doluyken Ya böyle güm diye bir şey Ki bir de kafana vuruyor ya. O zamanki kadar da bağırmadım şu an. Yok. Orada bayağı artık pikleri zor. Tabii. Bak şu an mesela Aradaki fark çok yani acayip. inanılmaz ses sistemi. Bayağı memnunum ben buradan. Müthiş ses sistemi gerçekten gürül gürül içerisi yürüyor böyle için titriyor hakikaten. Bütün mikrofona yaklaştığın anda da sen başka bir şey Bir oluyorsun. de şey, ne dediler? Sweet Child O' Mine yapacağız dediler. Lise 1'deyim. Evet. Dedim benden o ses çıkmıyor. Abi ne yap ne et. Çıkar. Biz çünkü çalmayı öğrendik. Senin söyleyebilmen lazım. Haydi. Ya ben 1 yıl uğraştım. Evet. 1 yıl sonunda sesi çıkarabildim abi. Sweet Child of Mine mi? She's got smile that it seems to me. Smile. Evet. Yırtsana sen yaparsın. She's got smile. Yırtman lazım ama burayı. She's got smile. a big Daha önce değil, yırtman lazım. Ben tabii. She's got smile that it seems to me. Sen işte. Reminds me of childhood memories. Güzel. Sen o scream pozisyonunu yapıyorsun Aynen. sen. Aynen, Hani ona- tamamen diyaframdan açıyorsun. Aynen. Bu sesleri çıkarmak için bariton olmak çok ideal. Çünkü Evet. baritonların falset tonları tenorlardan daha etkili çoğunlukla. Ve sen Doğru. onu yakalamışsın. Muhtemelen bu aralığı kullandığın için sesin çok daha büyük noktada Olabilir, geliyor. olabilir. Çok ben rahat çünkü 3,5 oktav gelirsin. 3,5-4 arası ben sigara kullanmadığım zamanlar lisede bayağı 4 oktavı zorluyordum. Zorlarsın. Şu an Bayağı yukarılara geliyorsun. Abi, yapıyorum o zaman. Gel. Yan veseli mi? Yan mesele bence abi. Oo. Gel. Bu ne abi? Ben çekeceğim seni. Gel abi. Böyle tutar Aynısını çekemem. mı diyorsun? Logoyu da aldım, seni de aldım. Hadi. Tam buraya Oldu. ben seni gibi çıkarmıyorum ama. Ben mikrofonu bir uzaklaştırdım böyle bir. Çok fenasın. Yani. Var bir şeyler söyle abi. Ne burada mı? Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na hoş geldiniz. Ha mesela. Hoş geldiniz. Nasıl yutuyor ya sesi resmen? He. Bayağı itire itire yapıyorsun. Aynen. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na hoş geldiniz. Gerçekten zor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na hoş geldiniz. Sen bayağı Ülker. Bir şey diyeyim mi? Normalden çok daha zor ya. Bayağı yutuyor sesini. Şarkı mikrofon. söyleme mikrofonu değil gibi bu zaten. Değil. Başka bir şey. Buna konuşmak için ekstra böyle temiz yapman gerekiyor. Yani Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na hoş geldiniz. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na hoş geldiniz. Yoksa harfler tamamen gidiyor. Aynen onu açıp iyice tek tek şey yapman gerekiyor. Bir kere daha deneyebilir miyim? Hazır buradayken. Ülker Spor ve Etkinlik Sarayı'na hoş geldiniz. Bunda bile temiz olmadı Bunda ya. da oldu ama sen nefes veriyorsun mikrofona. Patlıyor o yüzden böyle. Yani nefesi mümkün olduğunca az verip hani Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na hoş geldiniz. Bir böyle var bir de şey Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na hoş geldiniz. Normal konuşur gibi yapınca patlıyor. Abi. Ufak teknikler bunlar. Bunlar hep alışkanlık oluyor bir süre sonra. Sen yerleşmiş abi. Time out Real Madrid. Real Madrid molası. Time out Real Madrid. Real Madrid molası. Yani o ikisinin temizliğinin arası çok farklı. Çok farklı.
O yüzden aslında normal bir spiker aslında şey gibi daha az konuşuyorum ama yine bir spiker gibi iş yapıyorsun burada. Ayrıyetten bir yandan da taraftar gibi bağırıyorsun burada. Çok net söyleyeyim. Televizyon spikerliğiyle ilgisi yok. Aynen. Hiç alakası yani yaka mikrofonla konuşan Yani işte. normal anlatıyorsun. O sohbet başka bir ediyorsun şey. orada. Bu tarafta sen mikrofonu hiç bilmediğin bir şekilde kullanıyorsun. Oha hiç bunu bilmiyordum Aynen. ha. Harbi şok Çok oldum. başka bir şey yani bu. Çünkü sesimi tamamen yuttu ya. Gitti Aynen. ve dışarıda böyle geldi. Aynen aynen. Peki bunu nasıl kavradın? İlk başlarda ne yaptın? Bu Konuşa zamanla öğrendim. Ya bir de tutuşun da hani ben mesela hep böyle tutarım. Yani bu sahne şeyinden kalma ama hani böyle tutmaktansa böyle tutmak hani biraz daha iyi geliyor bana ya da bir yukarı tutmak. Yani ses böyle gidiyor, o sesi o alıyor. Sen direkt içine konuşmuyorsun da. Aynen. O senin sesini alıyormuş gibi böyle. Ağzının etrafında tutuyorum ben. Direkt ona konuşmuyorum yani. Onun öyle acayip şeyleri var onların. Anonsa göre de değişiyor ya. Mertcan peki mekana göre değişiyor mu? Değişiyor tabii canım. Yani Ben matematik burada ya. böyle başka yerde farklı oluyor mu yani? Tabii, Yoksa tabii. her anonsta aynı şeyi mi yaşıyorsun mikrofonda? Benzer şeylere dikkat Yani ettiğin zaman her benzer- yerde oluyor mu? Aynen benzer ayarlara getirmeye çalışıyorum mikrofonu da. Yani mesela her mikrofonda bizim bu mikrofon kadar kaliteli ya da ses sistemi öyle değil. Ben mesela Türkiye'de belki de 20 stadyumda anons yapmışımdır. Yani bazen bir gidiyorsun 10 liralık mikrofon geliyor sana. Bazen gidiyorsun belki buradakinden de iyi bir şey geliyor. Hiçbir şey ellemene gerek kalmıyor o zaman. Ayarlı oluyor her şey. Ama genelde buna benzer işler yapıyoruz ya. Burası bir kapalı alan. Aha. Akustiği tamamen farklı. Evet. Stadyumda nasıl bir şey oluyor? Onda farklar var Stadyumda mı? soundcheck hiçbir işe yaramıyor abi. Hiç. Stadyumda hiçbir işe yaramıyor. Ya atıyorum Kayseri'ye gittik biz. 35-40 bin kişilik falan bir stat. Şimdi merhaba diyorsun da merhaba. Yani bunu merhabayı oradaki stadyumda söyleyince şöyle oluyor. Yani direkt böyle saçma sapan bir ses çıkıyor. Yani orada yaptığın soundcheck'in hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. O yüzden ben şey yapıyorum. İşte bir hoş geldin metni falan hazır oluyor ya da yazıyorum. Böyle bir 10 bin kişi 15 bin kişi olmaya başladığı zaman hoş geldiniz diyorum. Bakıyorum dışarıdan ses nasıl geliyor. Ha diyorum biraz işte midini açayım, işte tizini kısayım, basını ayarlayayım, şunları yapayım falan. Yalandan bir de Tom Meister'lık yapıyorum bazen böyle şey olunca. Çünkü stadyuma gidiyorsun bazen oradaki Olmayabiliyor. başka biri oluyor, olmuyor. Evet abi. Hiçbir şey kolay demeyeceksin hayatta ya. En kilit adam abi. Bu adam var ya Öyle mi? müziklerimizi çalan, benim mikrofonumu Her şey. ayarlayan. Ha o sırada tabii bir de Evet. müzik durumu var içeride. Tabii olayın beyni o. Takım çıkıyor şu müzik tamam. Taraftar bağırıyor müziği kısalım tamam. Tık tık. Her şey Siz onda. iç kulaklıkla mı? Tabii iç haberleşiyorsunuz? kulaklık telsizimiz Sürekli var şu- yukarıda. 2 Ver kişiler. müziği abi. Ben şimdi Aynen. giriyorum keselim ya. Ha, yoksa nasıl mesela olacak? bir taraftar kamerası yapacağız. Dance cam bir şey var. İşte müziği ona göre yapalım. Tak tak etkinlik arası. Bir yandan anonsu maçı takip ederken bir yandan onları da dinliyorum ki ben ne geliyor. Çünkü program bana yazılı geliyor ama illaki atıyorum 20 sayı öne geçtik, 10 sayı geri düştük. Taraftar bir şey oldu ben unutuyorum. Tık ses geliyor. Abi şu etkinlik vardı. Dansçı kız çıkacak mesela. Tamam eyvallah. Dansçı kızlar çıkıyor. Onun haberleşmesi de çok mühim. Bayağı bir operasyon dönüyor burada yani. Çok ciddi ve Uyumlu olmanız gerekiyor. Evet. O çok Yoksa neyse ki felaket uyumluyuz çıkar. yani. Evet, Sıkıntımız yok. Haluk O da- Karaca o da burada nerede? bütün müzikleri yönetiyor. 15 yıldır buradadır. 10-15 senedir o da burada. Evet. Bu iş tecrübe işi ya. Aynen. Tamamen. Yoksa böyle bir taraftar grubu Şöyle aynen. hiç bilmeyen birine bırakılmaz yani. Yoksa Yani felaket evet, çıkar. şu çok tehlikeli bir olay abi. Felaket. Buna söyleyeceğin bir cümle Bütün her şeyi değiştiriyor. kariyerin biter yani. Tabii kariyerim biter. Çok acayip. Wow. Yani kulüp güvendiği insanları işe alıyor. Bizim işimiz böyle abi yani. Senin kısmın burada bitiyor. İçeridekiler de artık ne biliyorlarsa yapıyorlar. İkilikse ikilik, üçlükse üçlük. Aynen öyle. Onların işi de o abi sayı atmak. Bir de yandan maç izlemek nasıl abi? Şuradan maçı izlemek nasıl? Ya oraya koy mikrofonu benim açımdan. Abi gel abi çök. Ben burada oturuyorum. Gel abi. Buradan maçı izliyorum. Oyuncu değişiyor oluyor, bir şeyler oluyor. Bir tık daha belki yakın buradan. Şey oluyor mesela, ucum burada dönüyor. Ben orada oturuyorum ya, oyuncu geliyor. Of. Burada duruyor abi adam. Ben Göremiyorsun. arkada şey oluyorum böyle yani. Of. Ne oluyor ya falan. Tabii ne oluyor? Bazen böyle çekil mekil diyorum da duymuyorlar tabii o anın stresiyle. İki on adam yan besleri gelip önünde duruyor böyle. Nereye çekil diyeceksin? Çekilse ne olur? Orada o işle anın var mı? Kızdı bana bir kere. Benim özelimde değil ama. Ne alaka? Abi bir kere taraftarın biri düdük çaldı abi. Benim de hiç tecrübe ettiğim bir şey değil yani. Bir yazılı metnim de yok. Taraftar düdük çaldı. Bogdan topla durdu böyle bir şey oldu. Top kaybettik. Of. Mola aldı sonra koç. Sonra döndü bana make him stop diye bağırdı böyle tamam mı? Ben düdüğü duymadım. Hani ne oluyor falan dedim. İşte
İşte Cenk abi geldi, biri düdük çalıyor, çalmasın falan dedi. O sıra işte Ozan Bey geldi, as başkanımız o zaman. Ozan düdük çalıyorlar işte, yapmasınlar falan. Ben böyle Panik. hani mikrofonu açtım. Düdük çalan taraftarımız çalmayı kes dedim böyle. Yani şu an olsa şey derim. Düdük çalan taraftarımız lütfen oyunu kötü etkiliyorsunuz. Düdük çalmayı bırakın derim. Ama sen orada O anki stresle koç kıpkırmızı bana bakıyor böyle. Böyle bir duruşu var ya onun da, böyle bakıyor. Taraftarı ben azarladım. Yani bir şey, patron beni azarladı, ben taraftarı azarladım gibi oldu sonra. Başka öyle Obradoviç'te ne anım var? Çok acayip ya. Benim genelde Euroleague maçlarında hakemlerle anılarım oluyor. Geçen maç faali göstermeden anons ettiğim için hakem gelip şey dedi. Daha göstermedim, nereden biliyorsun kimi yaptın dedi. Dedim basketbolu biliyorum. Olsun dedi, bekle yine falan dedi, gitti. Bir kere steps gördüm önümdeki hareketi. Steps falan dedim böyle. Hayda. Hakem oyunu durdurdu. Dedi ki bir daha bunu yaparsan atarım seni dedi. Koça gitti söyledi. Koç bana baktı böyle, calm down diye bağırdı yine. Allah. Böyle ufak tefek anılarım yani. Bireysel bir şeyim yok. Euroleague Evet, kutlamasında şeydik yani. Her maçtan önce hemen hemen tokalaşırız, nasılsın, iyi misin muhabbeti oluyor. Benim oyunculara küçük jestlerim var bu işte, o benim hoşuma gidiyor. Mesela? Yani mesela Yan Veseli baba oldu ya. Ben şimdi Çekçe bilen bir arkadaşıma sordum. Baba ne demek diye. Tata dedi. Honza da bunun lakabıymış mesela. Yana Honza diyorlarmış. Serbest atış atıyordu. Attı girdi, şey derim. Tata Honza Veseli dedim böyle. Böyle göz kırptı bana falan böyle. Öyle ufak şeyler çok hoşuma gidiyor benim yani. O kendi kattığın şeyler. Müthiş. Mesela Datome geçen maçta pota altından bir asist yaptı karşı potaya. Touchdown dedim böyle mesela. O ufak şeyleri yakalamak o anlık çıkıyor bende. O hani tiyatroculuktan kalan belki bir şey yani. O ana hazır olmak, bir şey katmak da. Böyle ufak farklar da hoşuma gidiyor ya. Müthiş yani. Keyif aldığın işi yapınca abi ne katarsan seviyorsun katıyorsun bu işi. ya. Seviyorum. Keyif Yani. Ya iyi ki davet ettin ya. Eyvallah abi, her zaman. Çok mutlu oldum vallahi. 10 numara adamsın ya. Helal olsun harbiden. Eyvallah abi. 10 numara adam ya. Vallahi ne kadar eğlendim ya hakikaten. Yani çok zor girmek buralara. Burada benden başka Aynen. anons yapmak Yok, Yani- mümkün değil. Yani hani anons yapmış gibi nasıl olduğunu da bilmiyorum ha. Çektik ama. yaptım. Bayağı iyi yaptım. Valla bir gün otursan bir saat başında mikrofonu çözersin her şeyi. Başka ne istersin abi, sana ne yapalım? Soyunma odasında oyuncularla böyle bir keyifli bir Yok abi. akşam yemeği falan. Ben bir çay rica edeyim abi. Çay kahve yaparız şimdi. Bize yeter. Başka bir şey değil. Çok mutlu oldum zaten. Mertcan Ben de Bilici. çok mutlu oldum. Sen beni paylaştın. Ben şok oldum. Ben zaten seni takip ediyordum. Hayda. Dedim ki işte ben sana da söyledim. Allah dedim, Emre abi bakacak şimdi, bir şeyi beğenmeyecek. Bir yerine bir şey diyecek. Ya diyecek ne gereği var falan. Instagram'da birkaç tane akustik performansını gördüm. Onlara derdim. Onlara dersin. Onlara her şey Çünkü denebilir. onlara çok özenmemişsin gibi geldi. Onu bir sıkıntıdan yaptığım işler onlar. Özenmemişsin. Özendiğin şeylerde bence çok iyi sonuçlar Onlar için de alabilecek YouTube kanalıma. YouTube kanalı. Kanalımı bekliyorum. youtube.com ileride Mertcan Mertcan Bilici Bilici. kanal. Hatta şu an açık değil mi? Şu an açık. Ben linkini yazarım arkadaşlara. Arkadaşlar takip etsinler. Twitch kanalı var. Twitch kanalını takip edin. Instagram var. Bu adamı takip edin. Gerçekten Elmas. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Şimdi çay içelim. Çay. Maç başlamak üzere. Oyuncular sahada. Çok heyecanlıyız. Gençler, Melih Mahmutoğlu şut atıyor. Biz 20 tane falan saydık. 25 diyorum ben şu an. Hala devam ediyor. İnanılmaz. Fenerbahçe taraftarı yavaş yavaş bütün salonu ayağa alalım mı? Fenerbahçe Beko! Bir numara Erik! 4 numara Nikolo! 10 numara kaptan Melih! 12 numara Nikolo! 16 numara Kostas! 24 numara Yan! 70 numara Cici! Baş antrenörümüz head coach of Fenerbahçe Beko, Şenko Obradoviç!